Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay tavada tereyağlı ekmek tarifimle geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle ekmeğin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyumu ilave ettikten sonra 1 paket instant maya ve 2 çorba kaşığı kadar da toz şekerimi ilave ediyorum. Kullanacağınız sıvıların mutlaka sıcağa yakın ılık olmasına dikkat edin. Malzemeleri bir miktar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim ve hemen ardından unumun büyük bir kısmını içerisine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu içerisine ilave ettikten sonra spatula yardımıyla hamurum yoğunlaşana dek karıştırmaya başlıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Tarif için kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız ekmek hamuru oldukça yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Ekmek hamuru yaparken yapmanız gereken en önemli püf noktalarından biri de hamurunuzu olabildiğince çok iyi bir şekilde özlü bir kıvama gelene kadar yoğurmanız gerekiyor. Hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra hamurumu masama aldım. Bir 3-4 dakika kadar da hamur özleşene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Gayet yumuşak bir kıvamda. Hamuru yoğurma kabına tekrardan alıp üzerini kapatıyorum. 30 dakika kadar hamurumu bu şekilde mayalandıracağım. Hamurumun mayası geldi gördüğünüz gibi. En başta hamurumun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka hamurunuzun havasını alın. Bir hamur kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara ayırıyorum. 8 eşit parçaya böldükten sonra 9 tane beze elde ediyorum. Bezelerimin tamamını hazırladıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp 15 dakika kadar bu şekilde mayalandırmaya bırakacağım. 15 dakikanın sonunda yeteri kadar mayalandı. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 100 gram tereyağını hemen üzerlerine bir çay kaşığı kadar üzerlerine sürüyorum. Dilerseniz tarifte margarin de kullanabilirsiniz. Hamurlar çok güzel bir şekilde mayalandığı için çok kolay bir şekilde de açılacaktır. İlk hamurumu ellerimle büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Çok da fazla inceltmeyin. Diğer hamurumu da aynı şekilde üzerine getirerek açıyorum. Kalan üçüncü hamurumu da ters çevirerek üzerine tekrar baskı uygulayarak diğer hamurlar gibi açma işlemine devam ediyorum. Hamurların tamamını açtıktan sonra öncelikle hamuru 4'e katlıyorum. 4'e katladıktan sonra kenar kısımlarını da zarf şeklinde ortaya toplayarak yuvarlak bir form vermeye çalışıyorum.
Hamuru yuvarladıktan sonra kenara alacağım ve diğer hamurlarımı da aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Toplamda 3 tane ekmek elde ediyorum bu tarifte. Ekmekleriniz bu aşamada kat kat ve tel tel olacaktır ve gerçekten de yapılışı inanılmaz derecede kolay ve çok basit bir tarif. Son hamurumu da üzerine ters çevirdikten sonra hamurlarımı 4'e katlıyorum. Daha sonra zarf şeklinde hazırlayıp yuvarlak bir form veriyorum. Hamurlarımın tamamını da bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini tekrardan kapatıyorum. En az 20 dakika kadar bu şekilde tepsi mayasında bekleteceğim. Bu çok önemli. Mutlaka bu aşamayı es geçmeyin. 20 dakika kadar en az bu şekilde beklettikten sonra ısınmış olan tavamın içerisine biraz ellerimle büyütmüş olduğum hamurlarımı teker teker alıp pişirme işlemine başlıyorum. Bu aşamada tavanızın ve ocağınızın kısık ayarda olmasına dikkat edin. Ekmekleriniz bu aşamada hamur kalabilir içerisi. En kısık ayarda pişirmeye devam ediyorum. Bir tarafı piştikten sonra kalan tereyağını ekmeğin üzerine sürüyorum. Diğer kısmına da diğer tarafına da sürdükten sonra hemen kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Tava olarak ben büyük bir tava kullandım. Siz dilerseniz daha küçük bir tavada kullanabilirsiniz. Ekmeğimi arada ters düz ederek pişmiş olduğundan emin oluyorum. Dediğim gibi mutlaka ocağınızı kısık ateşe ayarlayın. Ekmeğinizin içi hamur kalmasın. Ekmeklerimin tamamını bu şekilde pişirdim. Dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz yemeklerinizin yanına çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.